İkinci mevkıf. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samed. Şu mevkıfın 3 maksadı var. Birinci maksat, bir yıldızın tokatıyla yere sukût eden ehli şirk ve dalaletin vekili, zerrelerden yıldızlara kadar hiçbir yerde zerre miktar şirke yer bulamadığından, o tarzdaki davadan vazgeçip, fakat şeytan gibi vahdete dair teşkikat yapmak için 3 mühim sual ile ehadiyete ve vahdete dair ehli tevhide vesvese yapmak istedi. Birinci sual, zındıka lisanı ile diyor ki, ey ehli tevhid! Ben kendi müekkillerim namına bir şey bulamadım, mevcudatta bir hisse çıkaramadım, mesleğimi ispat edemedim. Fakat siz ne ile nihayetsiz bir kudret sahibi bir vahidi ehadi ispat ediyorsunuz? Neden onun kudretiyle beraber başka eller karışmasını kabil görmüyorsunuz? El cevap. 22. sözde kat'î ispat edilmiş ki, bütün mevcudat, bütün zerrat, bütün yıldızlar, her biri vacibül vücudun ve kadir-i mutlakın vücubu vücuduna birer bürhan-ı neyyirdir. Bütün kainattaki silsilelerin her biri, onun vahdaniyetine birer delil-i kat'idir. Kur'an-ı Hakim, hadsiz bürhanlarında ispat ettiği gibi, umumun nazarına en zahir bürhanları, daha ziyade zikreder, ez cümle. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ gibi pek çok ayatla Kur'an-ı Hakim hilkat-ı arz ve semavatı vahdaniyete bedahet derecesinde bir bürhan gösteriyor ki, ister istemez zişuur olan her adam hilkat-ı arz ve semavatta biz zarure Halik-i Zülcelal'ini tasdik etmeye mecburdur ki leyekulunallah der. Birinci mevkıfta nasıl bir zerreden başladık, ta yıldızlara ve semavata kadar sikke-i tevhidi gösterdik. Kur'an-ı Hakim şu nevi ayatla yıldızlardan ve semavattan tutup ta zerrelere kadar şirki tard eder. Şöyle işaret eder ve manen der. Semavat ve arzı böyle muntazam halk eden bir kadir-i mutlakın elbette devair-i masnuatından olan manzume-i şemsiye bilbedahe onun kabza-i tasarrufundadır. Madem o kadir-i mutlak şemsi seyyaratı ile kabza-i tasarrufunda tutuyor ve tanzim ve teshir ve tedvir ediyor, elbette o manzume-i şemsiyenin bir cüz'ü ve şems ile bağlanan küre-i arz dahi kabza-i tasarrufunda ve tedbir ve tedvirindedir. Madem küre-i arz kabza-i tasarrufunda ve tedbir ve tedvirindedir, bilbedahe arzın yüzünde yazılan ve icat edilen ve yerin meyveleri ve gayatı hükmünde olan masnuat dahi onun kabza-i rububiyetinde ve terbiyesindedir. Madem bütün zeminin yüzüne serilen ve serpilen ve yüzünü yaldızlayan ve zinetlendiren ve her zaman tazelenen, gelip giden ve zemin onlarla dolup boşalan umum masnuat, kabza-i kudret ve ilmindedir. Ve adlü hikmetinin mizanıyla ölçülüp ve tanzim edilir. Madem bütün enva onun kabza-i kudretindedir, elbette o envaın muntazam ve mükemmel fertleri ve alemin küçük misal-i musaggarları ve enva-ı kainatın bilançoları ve kitab-ı alemin küçücük fihristeleri hükmünde olan cüz'i fertleri, bilbedahe onun kabza-i rububiyetinde ve icadındadır ve tedbir ve terbiyesindedir. Madem her bir zihayat kabza-i tedbir ve terbiyesindedir, elbette o zihayatın vücudunu teşkil eden hüceyrat ve küreyvat ve aza ve asab, bilbedahe onun kabza-i ilim ve kudretindedir. Madem her bir hücre ve kandaki her bir küreyvat, onun taht-ı emrindedir ve daire-i tasarrufundadır ve onun kanuniyle hareket ederler. Elbette bütün bunların maddi esasiyesi
ve bütün onlardaki nakş-ı sanata ve nesc-i nakşan mekikler ve yaylar hükmünde olan zerrat dahi biz zarure onun kabza-i kudretinde ve daire-i ilmindedir. Ve onun emriyle, izniyle, kuvvetiyle muntazam harekat yapar, mükemmel vezaif görürler. Madem her bir zerrenin hareketi ve vazife görmesi, onun kanuniyle, izniyle, emriyledir. Elbette teşahhusat-ı vecihiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek birer alamet-i farika bulunması ve simalar gibi seslerde, dillerde ayrı ayrı farklar bulunması, bilbedahe onun ilim ve hikmetiyledir. İşte şu silsileye mebde ve müntehayı zikrederek işaret eden şu ayete bak. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Şimdi deriz, ey ehli şirkin vekili! İşte silsile-i kainat kadar kuvvetli bürhanlar, meslek-i tevhidi ispat eder ve bir kadir-i mutlakı gösterir. Madem hilkat-ı semavat ve arz, bir sani kadiri ve o sani kadirin nihayetsiz bir kudretini ve o nihayetsiz bir kudretin nihayetsiz bir kemalde olduğunu gösterir. Elbette şeriklerden istinai mutlak var. Yani hiçbir cihetle şeriklere ihtiyaç yok. İhtiyaç olmadığı halde neden bu zulümatlı meslekte gidiyorsunuz? Ne zorunuz var ki oraya giriyorsunuz? Hem de şürekâya hiçbir ihtiyaç olmadığı ve kainat onlardan müstani mutlak oldukları halde, şerik-i uluhiyet gibi rububiyet ve icat şerikleri dahi mümtenidirler. Vücutları muhaldir. Çünkü semavat ve arzın saniindeki kudret, hem nihayet kemalde, hem nihayetsiz olduğunu ispat ettik. Eğer şerik bulunsa, mütenahi diğer bir kudret, o nihayetsiz ve gayet kemaldeki kudreti mağlup edip, bir kısım yer zapt etmek ve ona nihayet vermek ve manen aciz bırakıp, hadsiz olduğu halde tahdid etmek ve hiçbir mecburiyet olmadan bir mütenahi şey, nihayetsiz bir şeye, nihayetsiz olduğu bir vakitte nihayet vermek ve mütenahi yapmak lazım gelir ki, bu, muhalatın en gayrimakulu ve mümteniatın en katmerlisidir. Hem şerikler, müstaniyetün anha ve mümteniatün bizzat, yani hiç onlara ihtiyaç olmadığı gibi, vücutların muhal oldukları halde, onları dava etmek sırf tahakkümidir. Yani, aklen, mantıkan, fikren o davayı ettirecek bir sebep olmadığı için, manasız sözler hükmündedir. İlmi usulce, tahakkümi tabir edilir. Yani, manasız davayı mücerrettir. İlmi kelam ve ilmi usulün düsturlarındandır ki, denilir. La ibrete lil ihtimalil gayrin naşi an delilin ve la yunafil imkanud zatiyyül yakînel ilmiyye. Yani, bir delilden, bir emareden neş'et etmeyen bir ihtimalin ehemmiyeti yok. Kat'î ilme şek katmaz. Yakîn-i hükmiyi sarsmaz. Mesela, zatında Barla denizi yani Eğridir gölü, imkan ve ihtimal var ki, pekmez olsun, yağa inkılap etmiş olsun. Fakat, madem bir emareden o imkan ve ihtimal neş'et etmiyor, onun vücuduna ve su olduğuna kat'î ilmimize tesir etmez, şek ve vesvese vermez. İşte bunun gibi mevcudatın her tarafından, kainatın her köşesinden sorduk. Birinci mevkıfta gösterildiği gibi, zerrattan yıldızlara kadar ve ikinci mevkıfta görüldüğü gibi, hilkat-ı semavat ve arzdan ta simalardaki teşahhusata kadar hangi şeyden soruldu ise, lisan-ı hal ile vahdaniyete şehadet ve sikke-i tevhidi gösterdi. Sen de gördün. Öyleyse, kainatın mevcudatında bir emare yok ki, bir şirk ihtimali ona bina edilsin. Demek, davayı şirk, sırf tahakkümi ve manasız söz ve davayı mücerret olduğundan, şirki iddia etmek, mahz-ı cehalet, aynı belahettir.
İşte ehli dalaletin vekili buna karşı diyeceği kalmıyor. Yalnız diyor ki, şirke emare, kainattaki tertibi esbaptır. Her şeyin bir sebeple bağlı olduğudur. Demek esbabın hakiki tesirleri vardır. Tesirleri varsa, şerik olabilirler. El-Cevap: Meşiyet ve hikmet-i ilahiyenin muktezası ile ve çok esmanın tezahür etmek istemesiyle, müsebbebat, esbaba rapt edilmiş. Her bir şey, bir sebeple bağlanmış. Fakat çok yerlerde ve müteaddit sözlerde kat'î ispat etmişiz ki, esbapta hakiki tesiri icadi yok. Şimdi yalnız bu kadar deriz ki, esbab içinde bilbedahe en eşrefi ve ihtiyarı en geniş ve tasarrufatı en vasi insandır. İnsanın dahi en zahir ef'al-i ihtiyariyesi içinde en zahiri, ekil ve kelam ve fikirdir. Yani yemek, söylemek, düşünmektir. Şu yemek, söylemek, düşünmek ise gayet muntazam, acip, hikmetli birer silsiledir. O silsilenin 100 cüz'ünden insanın desti ihtiyarına verilen ancak bir cüz'üdür. Mesela yemekten bedenin tagaddi hüceyratından tut, ta semeratın teşekkülüne kadar olan silsile-i ef'al içinde, insanın desti ihtiyarına verilen yalnız ağızdaki dişlerin değirmenini tahrik edip onu çiğnemektir. Ve söylemek silsilesinden yalnız meharici huruf kalıplarına havayı sokup çıkarmaktır. Halbuki ağzında bir tek kelime bir çekirdek gibi iken bir ağaç hükmündedir. Hava içinde milyonlar aynı kelime gibi meyveler verir. Milyonlarla dinleyenlerin kulaklarına girer. Bu misali sümbüle, insandaki hayalin eli ancak yetişebilir. İhtiyarın kısacık eli nasıl yetişir? Madem esbab içinde en eşrefi ve en ziyade ihtiyar sahibi olan insan, böyle hakiki icattan eli bağlansa, sair cemadat ve behimat ve anasır ve tabiat, nasıl hakiki mutasarrıf olabilirler? Yalnız o esbab birer zarftır ve masnuat-ı Rabbaniyeye birer kılıftırlar ve hedaya-i Rahmaniyeye birer tablacıdırlar. Elbette bir padişahın hediyesinin kabı veya hediyeye sarılan mendil veyahut hediye eline verilip getiren nefer, o padişahın saltanatına şerik olamazlar ve onları şerik tevehhüm eden saçma bir hezeyan eder. Öyle de esbab-ı zahiriye ve vesait-i suriyenin rububiyet-i ilahiyeden hiçbir cihette hisseleri olamaz. Hizmet-i ubudiyetten başka nasipleri yoktur.